Türkiye'de sivil toplum neredeyse bu sistemle birlikte, aslında AKP iktidarıyla birlikte, son dönem Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kalmadı. Son çıkan yasayla birlikte birçok dernek, STK kapatıldı. Ya da işte çok kolay kapatılabilecek bir yöntem hazırladılar. Türkiye'de muhalif olan, eleştiren, sorun alanlarını gerçek anlamda temsil eden, Türkiye'nin toplumsal barışını isteyen dernek, kurum neredeyse kalmadı. Aslında AKP demokratik zemini ortadan kaldırdı. Sivil toplum örgütleri demokratik zeminin olmazsa olmazlarıdır, nefes borularıdır. Hükümeti, devleti yönlendiren, toplumdan gelen talepleri ileten, doğrunun, gerçeğin, halkın lehine olanın gerçekleşmesini isteyen kurumlar maalesef yok. Sivil toplum olarak varlığını sürdüren ya da var olduğunu söyleyen birçok kurumda yandaş, hükümetin siyasi il ve ilçe örgütlerinden farklı bir misyona sahip değiller. Maalesef sivil toplum alanında da ciddi bir zehirlenme var. Sivil toplum örgütleri temsilcileri hiçbir dönem olmadığı kadar işte tutuklanıyorlar, davalara maruz kalıyorlar. Eleştirdikleri için işte sivil toplum örgütleri yaşamını sürdüremiyorlar. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ucube sonuçlarından birisi de budur. Sivil toplum ortadan kalktı. Aslında demokrasinin vazgeçilmez temel taşları olması gereken sivil toplum örgütleri hükümet sistemiyle birlikte çok zayıfladı. Asgari demokrasinin uygulandığı ülkelerde sivil toplum örgütleri vazgeçilmez kurumlardır. Gerçekten de işleyen mekanizmanın kılcal damarlarıdır. Maalesef bizdeki felç durumu sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda olmayışıyla birlikte yaşıyoruz. Yaşamlarını sürdüremiyorlar. Sürdürme olanakları yok. Sivil toplum siyaset ilişkisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Siyaset toplum için yapılır, toplumun talepleri için yapılır. Sivil toplum örgütleri de toplumun kendi öz dinamikleri, kendi içerisinden çıkardıkları dinamikler olduğu için siyaset sivil toplumdan ayrı düşünemezsiniz. Sivil toplum siyaseti besleyen, yönlendiren, toplumun vicdanı olan, toplumun temel sorunlarını siyasete ileten, siyaset mekanizması aracılığıyla sorunların çözümünü gerçekleştirmeye çalışan kurumlardır. Ama maalesef bu alanda da ciddi bir sivil toplumla ciddi bir hukuk, ciddi bir ilişki kurulamıyor. Yerel demek biraz yerelin kendisi. Aslında genel demokrasiyi de etkileyen, genel demokrasiye de büyük katkıları olan mekanizmalardır. Tabii ki yerel yönetimler halk için, halkla birlikte hizmet ürettikleri için sivil toplum örgütlerinin burada çok önemli etkileri ve katkıları var. Bir, işte katılımcı demokrasinin olduğu, şeffaflığın olduğu yerel yönetimlerin oluşmasında sivil toplumun büyük katkısı var. Yerel yönetimlerin sivil toplumla ilişkisi onun ne kadar demokratik olduğunu, ne kadar katılımcı olduğunu, ne kadar şeffaf olduğunu, ne kadar halk için hizmet ürettiğinin en iyi göstergelerindendir. Son hükümet sistemiyle de hep birlikte şahit olduk, gördük. Kapatılan derneklerin tamamı yerellerde aktif olarak işte çalışma yürüten, yoksullukla mücadele eden, işte kadınların sorunlarıyla ilgilenen, işsizlikle ilgilenen, yani toplumun temel talepleri üzerine örgütlenen kurumlar kapatıldı. Ne anlama geliyor? Bir taraftan kayyum atanıyor, bir taraftan sivil toplum örgütleri kapatılıyor ya da etki altına alınıyor. Dolayısıyla sivil toplum ve yerel yönetimlerin olmadığı, kayyumlarla yönetilen bir yerel demokrasiden genel demokrasinin fotoğrafını ortaya çıkarmak çok net. İşte Türkiye'de, Türkiye'nin demokratik zeminin ortadan kalktığının en iyi göstergesi budur. Halkın iradesine kayyum atanıyor. Halkın iradesiyle birlikte hizmet üretmeye çalışan, onu etkileyen, onu besleyen, kılcal damarları olan sivil toplum örgütleri kapatılıyor. Ya da işte çeşitli baskılar altında hizmet üretmemeleri için ellerinden gelen çabayı ortaya koyuyorlar. Demokrasiden bahsediyorlar. Demokrasinin iki
temel dinamiğinin ortada olmadığı bir yerden işte bahsedilse işte Türk tipi başkanlık sisteminden bahsedilir. Basit bir örnek vermek istiyorum. Siirt'te yoksullukla mücadele, Bin Umut Yoksullukla Mücadele Derneği kuruldu. Siirt yerel toplumun dinamikleriyle birlikte iş çevreleri, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler çok zengin bir bileşenle. Amacımız neydi? Türkiye gayri safi milli hasılasının en küçük payını alan, yatırımın olmadığı, halkın kendi olanaklarıyla ürettikleriyle geçindiği, geçmişteki çatışma ve baskı ortamından dolayı yoğun bir göçün olduğu ama altyapının olmadığı, insanların yoksullukla, hizmetsizlikle cebelleştiği, mücadele ettiği bir ortamda çıkışı yine toplumla bir araya gelerek, onlarla paylaşarak aşabileceğimizi düşünmüştük. Bunlardan birisi de yoksullukla mücadele. Çünkü oranın en temel sorunlarından birisi yoksulluktu. Derneği kurduk. İşte yurt içi, yurt içi hesaplarımız vardı. İnsanlar bankalar aracılığıyla katkı bulunuyordu. İkinci el eşyalardan tutalım, işte üretim fazlası mallar gönderiliyordu. İşte bu giysi ve benzeri şeylerdi. İşte ev aletleri gibi. Yine Türkiye'nin dört bir yanından gıda yağıyordu. Yani yerel yönetimlerin tek bir kuruşunu koymadan dayanışmayı örgütleyerek 800 ile 1000 arasında aileye düzenli, işte çocuk mamasından, işte giyimine, ayakkabısından zaruri temel ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştık. Hiç unutmuyorum. İlk kapatılan kurumlardan birisi Siirt'teki Bin Umut Yoksullukla Mücadele Derneği'ydi. En son derneklerle ilgili çıkan bir defa yasayı baştan reddederdik. Biraz önce de dediğim gibi sivil toplum örgütleri toplumun olmazsa olmazlarıdır. Demokratik bir şekilde örgütlenmelerinin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Siyaset sivil toplumla arasına rantsal, ticari, işte kendi siyasi görüşünden etkilenmesini engelleyecek duvarlar örmeli. Ama sivil toplumdan ciddi bir şekilde etkilenen, sivil toplumun önerilerini dikkate alan, sivil toplumla birlikte işte toplumun toplumsal barışını, huzurunu sağlayacak bir yol ve yöntem izlemesi gerektiğini düşünüyoruz.